Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Videomun başında da dinlediğiniz üzere bugün sizlere çıtır çıtır bir baklava tarifi hazırladım. Hazır baklava yufkası kullanarak bu kadar güzel çıtır çıtır bir baklava nasıl yapılır tüm detaylarını bu videomda paylaştım. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak baklavamın şerbetini hazırlıyorum ve bunun için 3 su bardağı toz şekeri tenceremin içerisine aktarıyorum. Ardından üzerine 4 su bardağı da su ekliyorum. Ben bu tarifimde klasik şöyle 200 mililitrelik bir su bardağı kullandım. Şekeri ve suyu tencereye aldıktan sonra şöyle küçük bir limonun suyunu da sıkarak ve kendisini de içerisine alarak ocağımın üzerine alıyorum. İlk olarak şerbetimin içerisindeki şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra da ocağımın altını orta ateşe getirerek yaklaşık 12 dakika boyunca ocak üzerinde şerbetimi kaynatıyorum. Ocağınız mutlaka orta ateşte olsun. Harlı ateşte kaynatırsanız şerbetiniz buharlaşıp azalacaktır. Ve kıvamını kontrol etmek için şöyle kaşıktan damlatın. Son damlası ağır ağır damlıyorsa artık kıvamı olmuş demektir. Baklava şerbetini soğuması için ayrı bir kasenin içerisine alıyorum ve kenarda güzelce soğutuyorum. Bu arada 200 gram kadar tereyağını da erittim. Tereyağının üzerinde biriken bu şekilde köpükleri mutlaka almanız gerekiyor. Parlak görünümlü ve sapsarı bir baklava yapmak istiyorsanız bu köpükleri mutlaka almanızı tavsiye ederim. Sonrasında da şöyle ince bir süzgeçten geçirerek kalan köpükleri ve tereyağının dibinde biriken o sütünü mutlaka ayırın. Bu son dibini kullanmayın. Tereyağını bu şekilde hazırladıktan sonra en son olarak üzerine şöyle bir çay bardağı olacak şekilde de sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ ile tereyağı karıştırıp bunları hem baklava yufkamızın arasında hem de üzerinde kullanacağız. Burada da toplamda 2 su bardağı kadar incecik dövülmüş ceviz içim var. Ceviz içinde mutlaka ince bir şekilde robottan geçirin. Ceviz içiniz kalın olursa eğer baklava yufkanızı yırtabilir. Bunları da hazırladıktan sonra sıra geldi şekil verme işlemine, ama öncesinde baklava yufkalarını mutlaka şöyle nemli bir bezin arasına alın. Ben bu tarifimde toplamda 24 adet baklava yufkası kullandım. Tatlımı da bu şekilde dikdörtgen bir tepsi içerisinde pişireceğim ve öncesinde de eritmiş olduğum tereyağından içerisine biraz alarak fırçayla her yerini güzelce sürüyorum. Şimdi bir adet baklava yufkasını tezgahımın üzerine aldım ve üzerine eritmiş olduğum yağlı karışımdan gezdirerek şöyle fırçayla güzelce sürüyorum. Çok fazla miktarda yağ sürmenize gerek yok. Fırçayla üzerine gezdirmeniz yeterli. İkinci yufkayı da şöyle uç kısımdan ikiye katlayarak yerleştiriyorum. Bu şekilde yufkanızı ikiye katlayarak yerleştirdiğinizde üzerine tam olarak yerleştirmiş olacaksınız. Tekrar bu katına da yine sıvı yağlı tereyağlı karışımı gezdirerek yine fırçayla güzelce sürdükten sonra şimdi de sadece kenar kısmına bu şekilde ince dövülmüş cevizlerimi serpiştiriyorum. Baklava yufkasının tamamına cevizimizi serpiştirmiyoruz. Sadece orta kısmına gelecek kadar ceviz serpiştirmemiz yeterli. Ve sonrasında ince ucundan başlayarak oklavama baklava yufkasını doluyorum. Çok sıkı sıkı dolamayın, çok da gevşek de olmasın. Sonrasında da şöyle parmaklarımla bastırdıktan sonra iki ucundan bastırarak ortaya doğru baklavalarımı büzüştürüyorum. Oklavada büzüştürmüş olduğum tatlımı şöyle kenarına doğru iterek sonrasında oklavadan çıkartıyorum ve yağlamış olduğum tepsime bu şekilde yatay olarak tek tek diziyorum. Baklava yufkasına bu şekilde şekil verirken çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Aksi halde hemen kenarlarından yufkanız kuruma yapabilir. Ayrıca sakın ha tamamını açarak üzeri açık bir şekilde bekletmeyin. Mutlaka nemli bir bezin arasında olsun yufkalarınız.
Ayrıca şekil verirken kapı pencere açıksa da esintili ortamda yine çok kolay bir şekilde baklava yufkalarınız kuruyacaktır. Kapınızın pencerenizin de kapalı olmasına dikkat edin. Söylemiş olduğum bu püf noktalarına dikkat ettiğinizde sizler de çok pratik ve kolay bir şekilde bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Evet, toplamda 24 tane yufkamı ikişerli olarak bu şekilde hazırladım ve tepsimin içerisine tek tek dizdim. Şimdi dizdikten sonra geriye kalan bu tereyağlı sıvı yağlı karışımı da her birinin üzerine gelecek şekilde fırça yardımıyla güzelce bir sürüyorum. Bu arada fırınımı da alt üst ayarda 180 derecede açtım ve 5 dakika boyunca ısıttım. Tatlımızı önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişireceğiz. Baklavamı fırına vermeden önce şöyle bir bıçak yardımıyla da her biri eşit olacak şekilde kesiyorum. Bu arada tarifimi tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Son olarak tatlımın kenarları da belirgin olması için bir hamur kartıyla üzerinden geçtim ve önceden ısıtmış olduğum fırının içerisine tatlımı pişmesi için bırakıyorum. Baklava yufkasının yapımından çok pişirmesi çok daha önemlidir. Ben 180 derecede şöyle üzeri biraz kızarıncaya kadar tatlımı pişirdikten sonra fırınımın derecesini 150 dereceye düşürdüm ve 150 derecede de 40 dakika boyunca pişirdim. Tatlımı da 2-3 dakika boyunca kenarda soğutup ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ılık olarak şerbetimle buluşturuyorum. Yani tatlımız ılık, şerbetimiz de soğuk olacak şekilde güzelce her yerine şerbeti dökelim. Gördüğünüz gibi şerbetini de döker dökmez tüm şerbeti tatlı çok güzel bir şekilde çekmiş oluyor. Evet, şöyle tüm şerbeti dökmüş olduğum tatlımı kenarda dinlendiriyorum ve 3-4 saat dinlendikten sonra da servise hazır hale getiriyorum. Şöyle dinlenen tatlımın son halinde size yakından göstermek istiyorum. Sizler de bayramda tatlı yapmak istiyorsanız ve oklava kullanamıyorsanız bu pratik burma baklava tatlısını mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem görünümü hem de lezzetiyle hazırlarından çok daha güzel, çok da lezzetli bir tatlı oldu. Sizlere şöyle çıtırtısını da dinletmek istiyorum. Tatlınızı şerbetledikten sonra kesinlikle üzerini kapatmayın. Aksi halde yumuşayacaktır. Ve bu püf noktalarını da verdikten sonra artık tarifimin sonuna geliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.